Dreamlex Rüya Sözlüğü'nden herkese güzel günler. Bugün senin için hazırladığımız bu özel sohbette çok sık görülen ve hep merak edilen bir rüya sembolüne odaklanıyoruz. Rüyada altın yüzük görmek. Biliyoruz ki sen astroloji, rüya yorumları, numeroloji gibi spiritüel konulara meraklısın. Bu yüzden bu rüyanın özellikle İslami açıdan yani ne gibi derin anlamlar taşıdığına yakından bakacağız. Evet, gerçekten de altın yüzük yani hem maddesiyle hem de o dairesel formuyla birçok inanç sisteminde güçlü bir sembol. İslami gelenekte de yeri apayrı. Genellikle olumlu mu yorumlanıyor peki? Genellikle evet, hayra yorulur. İşte saflık, değer, sadakat, sorumluluk gibi kavramları çağrıştırıyor. Bir nevi hayatında yeni ve olumlu bir dönemin, belki bir müjdenin ya da önemli bir bağlılığın habercisi gibi düşünülebilir. Peki bu genel olumlu bakış açısı farklı İslam alimlerinin yorumlarında nasıl çeşitleniyor? Mesela İbn Sina gibi büyük bir düşünür bu sembole nasıl yaklaşmış? Hmm. ibn Sina meseleye daha çok insanın iç dünyası, yani ruh-beden dengesi penceresinden bakıyor diyebiliriz. Yani daha psikolojik bir yorum mu? Aynen öyle. Ona göre altın yüzük, kişinin içsel bütünlük arayışını, ruhsal bir dengeye duyduğu özlemi ve kendine verdiği değeri simgeliyor. Yani rüyada altın yüzük gördüğünde bu bilinçaltında güven, aidiyet, sevgi gibi duyguların nasıl işlendiğine dair bir ipucu olabilir aslında. Anladım. Yani daha çok içsel bir yansıma. Peki ya İmam Nablusi? Onun yorumunda sanırım Evet, Nablusi'de cinsiyet faktörü çok belirgin. O daha çok Kur'an ve sünnet çerçevesinde yorumluyor. cinsiyet ayrımı dikkat çekiyor değil mi? Kesinlikle. Kadın için rüyada altın yüzük görmek genellikle çok hayırlı. İşte güzel bir evlilik, huzur, bereket gibi anlamlara geliyor. Hmm, Ancak erkek için durum biraz farklı. Biliyorsun İslam geleneğinde erkeklerin altın takması genellikle hoş karşılanmıyor. evet doğru. Bu nedenle bir erkeğin rüyasında altın yüzük görmesi bazen bir uyarı niteliği taşıyabilir. Bu dünyevi işlere fazla kapılma, geçici bir sıkıntı veya hatta ahlaki açıdan dikkat edilmesi gereken bir kazanç kapısı anlamına bile gelebilir. Bu ilginç bir ayrım gerçekten. Demek ki rüyanın tabiri rüyayı gören kişinin kimliğine göre de değişebiliyor. Peki daha mistik yani tasavvufi bakış açıları nasıl? Mesela İmam Gazali ve İbn Arabi bu sembolü nasıl okumuşlar? Evet, o noktada yorumlar daha da derinleşiyor tabii. Örneğin İmam Gazali, yani İslam'ın daha çok içsel manevi boyutuna odaklanan tasavvufi bir yaklaşımla altın yüzüğü ruhsal olgunlaşma yolculuğuyla ilişkilendiriyor. Ruhsal olgunlaşma. Evet, nefsin kontrol altına alınması, manevi bir yükseliş gibi. Kalpteki temiz niyetin, sabrın ve sadakatin bir işareti olarak görüyor bunu. Anladım. Adeta manevi bir mertebeye ulaşmanın sembolü gibi. Aynen öyle. İbn Arabi ise vahdet-i vücut yani varlığın birliği felsefesiyle tanınan büyük bir mutasavvuf konuyu daha da ileri taşıyor. Ona göre altın yüzük ilahi hakikate yaklaşma arzusunu simgeliyor. İlahi hakikate yaklaşma. Evet, insanın kendi özündeki ilahi sırları keşfetme çabasını ve evrenle bir bütün olma isteğini. Altını ilahi bir ışığın, bir nurun yansılası olarak, yüzüğün o dairesel formunu ise sonsuzluk ve Allah ile yapılan manevi bir sözleşme, yani ahit olarak yorumluyor. Vay canına. Basit bir yüzük sembolünün bu kadar farklı katmanlarda, psikolojiden sosyal kurallara ve hatta evrensel birlik felsefesine kadar uzanan yorumlarının olması gerçekten etkileyici. Buraya kadar dinlediysen ve içeriğimiz hoşuna gittiyse beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Bu bize daha fazla içerik üretme konusunda gerçekten ilham veriyor. Şimdi bu zengin mirası günümüze taşırsak, Dreamlex yorumu ne diyor peki bu konuda? Modern insanın hayatında bu rüya ne anlama geliyor olabilir? Evet, günümüzdeki karşılığı ne?
Dreamlex'e göre altın yüzük görmek, aslında günümüz insanının kendine, ilişkilerine ve çevresine duyduğu güven, aidiyet ve bağlılık ihtiyacının altını çiziyor. Yani bir bakıma alimlerin yüzyıllar önce işaret ettiği temaların modern bir yansıması gibi. Yani hem kişisel ilişkilerdeki o sadakat arayışı hem de belki iş hayatındaki sorumluluk ve güvenilirlik beklentisi mi demek bu? Tam olarak öyle. Mesela eğer yeni bir ilişkiye başlıyorsan veya evlilik gibi bir adım düşünüyorsan, bu rüya bilinçaltının bu yeni sorumluluğa hazırlandığını gösterebilir. Hmm, Aynı zamanda beklenmedik bir maddi kazanç veya kariyerinde bir fırsatın habercisi de olabilir, neden hı. olmasın. Psikolojik açıdan baktığımızda ise belki de kendine daha fazla güvenme ve kendi değerini fark etme ihtiyacının arttığı bir döneme işaret ediyor olabilir. Peki Dreamlex'in bu rüyayı gören sana özel bir tavsiyesi, bir önerisi var mı? Evet var. Dreamlex diyor ki, bu rüya kendine ve kurduğun bağlara ne kadar değer verdiğini fark etmen için bir çağrı aslında. Üstlendiğin sorumlulukları benimsemen gerektiğini hatırlatıyor. Yani bir tür içe dönük bakma çağrısı. Aynen. Eğer hayatında yeni başlangıçlar için bir kapı aralanıyorsa, şimdi içindeki gücü keşfetme ve öz değerini yükseltme zamanı olabilir. Sahip oldukların için şükretmek ve gelecek fırsatlara açık olmak önemli, diyor. Rüyada altın yüzük görmenin İslami yorumlarına dair bu kısa ama gerçekten dolu dolu sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz. Gördüğün gibi tek bir sembol bile ne kadar farklı açılardan ele alınabiliyor ve ne kadar derin mesajlar içerebiliyor, değil mi? Kesinlikle. Umarız bu farklı bakış açıları, gördüğün rüyaları ve kendi içsel yolculuğunu anlamlandırmanda sana yeni pencereler açar, biraz ışık tutar. Evet, umarız. Sonuçta her rüya kişiseldir, işin doğrusu bu. Yani bu sembolün senin hayatındaki tam karşılığını en iyi sen keşfedebilirsin. Belki de bu rüya üzerinde düşünmen gereken bir içsel denge veya yeni bir bağlılık konusunu gündemine taşıyordur. Kim bilir? Çok doğru. Unutmadan detaylı analizler için dreamlex.com web sitemizi ziyaret edebilir ve YouTube kanalımıza abone olmayı değerlendirebilirsin. Bir sonraki keşfimizde görüşmek üzere.